Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit ve Fatma Girik. Eğer o olmasaydı Türk sinemasının bu üç dev kadını belki de hiçbir zaman keşfedilmeyecekti. Kardeşini Yeşilçam'ın en büyük oyuncusu yaptı, kendisi set işçiliğinden yönetmenliğe koştu. Ama en büyük trajedisi amansız bir kanseri yendiği günün 10. gecesinde saklıydı. İşte alkışların sustuğu, kameraların kapandığı yerde başlayan Kemal İnci'nin şok edici ve hüzünlü yaşam öyküsü. İyi seyirler. Kemal İnci 15 Mayıs 1933'te Adana'da dünyaya geldi. Çukurova'nın o kavurucu sıcağında toprağın ve emeğin ortasında büyüyen bir çocuk düşünün. Kemal İnci daha ilk gençlik yıllarında içine düşen o devasa sinema ve sahne ateşini söndüremedi. Ortaokulu bitirdikten sonra yaşıtları fabrikalarda ya da tarlalarda gelecek ararken o bambaşka bir maceraya atıldı. Çadır ve gezici tiyatrolar. Anadolu'yu köy köy, kasaba kasaba gezen o derme çatma sahnelerde toz yuttu. Gece parlayan gaz lambalarının ışığında insanları güldürmenin ve ağlatmanın büyüsünü keşfetti. Ancak Adana ona dar geliyordu. Hayallerin başkenti, filmlerin üretildiği o büyülü ve bir o kadar da acımasız olan yere, İstanbul'a Yeşilçam'ın sokağına gitmeliydi. Fakat cebinde neredeyse hiç parası yoktu. İstanbul'a adım attığında onu pırıltılı ışıklar değil, sefalet ve ağır işçilik karşıladı. O sinemaya bir aktör olarak değil, setlerin en ağır yükünü taşıyan bir set işçisi olarak girdi. Kameraları taşıdı, ışıkları ayarladı, dekorları çiviledi. O dönem kimse bu sessiz ve çalışkan gencin ileride Türk sinemasının tarihinin akışını değiştireceğini tahmin bile edemezdi. Kemal İnci setlerde çalışırken sadece fiziksel güç harcamıyor, aynı zamanda insanları da gözlemliyordu. İnanılmaz bir sezgi yeteneği vardı. Kimin ekranda parlayacağını, kimin star ışığı taşıdığını bir bakışta anlıyordu. İşte insanı hayrete düşüren, Türk sinema tarihini baştan yazan o inanılmaz dönem burada başlıyor. Yeni Asır gazetesindeki anılarına göre Kemal İnci henüz 15-16 yaşlarında olan gencecik kızlardaki o cevheri ilk gören insandı. Fatma Girik'in ilk filmi olan Üsküdar İskelesi kadrosuna alınmasına o ön ayak oldu. Türk sinemasının başyapıtı Susuz Yaz filmi çekilirken Hülya Koçyiğit'in o kadroda yer bulmasını sağlayan yine onun ısrarlarıydı. Ama belki de en çarpıcı olanı Türk sinemasının sultanı Türkan Şoray'la yollarının kesişmesiydi. Kemal İnci, Şoray'daki o benzersiz hasılat potansiyelini ve oyunculuk yeteneğini fark edip onun Otobüs Yolcuları filmine seçilmesini sağladı. Hatta usta sanatçı yıllar sonra kaleme alacağı kitabında o dönem Türkan Şoray'la aralarındaki kısa ve masum bir flört yaşandığını da ilk kez itiraf edecekti. Sadece kadın oyuncuları değil, karakter oyuncularını da o keşfetti. Türk sinemasının en ikonik kötü adamı Erol Taş'ın içindeki o muazzam yeteneği söküp çıkaran, onu kameraların önüne atan kişi de Kemal İnci'den başkası değildi. Kemal İnci adeta tek başına bir yıldız fabrikası gibi çalışıyordu. Ancak kendisi hep mutfakta, hep gölgede kalmayı tercih ediyordu. Takvimler 1964 yılını gösterdiğinde Kemal İnci set işçiliğinden sıyrılarak nihayet yönetmen koltuğuna oturdu. Senaryolar yazdı, yapımcılık yaptı. Sinemanın her kademesinde tırnaklarıyla kazıyarak yükselmişti. Ancak onun hayatındaki en büyük dönüm noktalarından biri kendi öz kardeşiyle ilgiliydi. Yeşilçam'ın gelmiş geçmiş en acımasız, en unutulmaz kötü adam rollerine hayat veren Bilal İnci, sinema dünyasına abisi sayesinde adım attı. Kemal İnci, 1966 yılında kardeşinin elinden tutarak onu setlere soktu ve onun bir sinema efsanesi olmasının önünü açtı. Kardeşi Bilal İnci, ekranlarda fırtınalar estirirken Kemal İnci de artık kabuğunu kırmaya karar verdi. Yönetmenlikten oyunculuğa radikal bir geçiş yaptı. Sıradan bir geçiş değildi bu. O, abartılı oyunculukların uzağında tamamen doğal ve karakterinin ruhunu yaşayan bir aktördü. Züğürt Ağa filmindeki çıkarcı, kurnaz ama bir o kadar da gerçekçi Abuzer Ağa karakterini hatırlayın. Şener Şen'le karşılıklı devleştikleri o sahneler bugün bile sinema okullarında ders olarak okutulacak niteliktedir. Ya da Şener Şen ve Uğur Yücel'in başrolünde olduğu Eşkıya filmindeki o karanlık, tehlikeli muhbir rolü. Kemal İnci az görünen ama göründüğü an sahnenin tüm enerjisini değiştiren büyüleyici bir aktöre dönüşmüştü. Televizyon çağındaysa 2. Bahar dizisindeki Besim karakteriyle milyonların evine konuk oldu ve sevgisini kazandı. Hasılı kelam sizi sizden istiyorum hanımefendi. Yani
evlenmek için. Resmi nikahlı zevcem olarak. Ancak hayat Kemal İnce için her zaman bir film şeridi gibi pırıltılı ilerlemedi. Yeşilçam'ın o vefasız yüzü onun da kapısını çaldı. 1963 yılında büyük bir sevgiyle evlendiği eşinden tam 46 yıl sonra 2009 yılında boşandı. Bu ayrılık usta sanatçının hayatında derin bir kırılma yarattı. Koskoca bir ömrü paylaştığı insan artık yanında yoktu ve o büyük bir yalnızlığın içine düşmüştü. İşte tam bu dönemde tüm Türkiye'yi şaşkınlığa uğratan, kimsenin bir anlam veremediği bir olay yaşandı. Takvimler 16 Haziran 2015'i gösterdiğinde ekran başındaki izleyiciler gözlerine inanamadı. Yeşilçam'ın usta oyuncusu, koskoca yönetmen ve senarist Kemal İnci, televizyonda yayınlanan bir izdivaç programına katılmıştı. İnsanlar şaşkındı. Koca Kemal İnci'nin orada ne işi var diye fısıldaşıyordu herkes. Oysa bu sadece bir eş arayışı değil, sinema emekçilerinin düştüğü o büyük yalnızlığın, ekonomik sıkıntıların ve unutulmuşluğun televizyon ekranına yansıyan trajik bir çığlığıydı. O, sığındığı Seferihisar Sığacık'ta bir çay bahçesinin köşesinde kendi bastırdığı Yeşilçam Anıları kitabını satarak hayata tutunmaya çalışıyordu. Devlete, sisteme kırgındı. Sinemaya ömrünü vermişti ama hak ettiği vefayı bir türlü görememişti. Hayatının son yılları amansız bir hastalıkla mücadeleyle geçti. Usta oyuncuya lenf kanseri teşhisi konmuştu. Tam 5 ay boyunca ağır kemoterapiler gördü, hastane odalarında acıyla kıvrandı. Ama o çadır tiyatrolarından gelen inatçı bir Adanalıydı. Pes etmeye de niyeti yoktu. Anlatılanlara göre ölümünden sadece 10 gün önce hastanede müjdeli haber geldi. Kemal İnci kanseri tamamen yenmişti. Ailesi ve yeğenleri büyük bir sevinç yaşadı. Evinde kutlamalar yapıldı. Usta oyuncu gözleri parlayarak "Bu illeti de yendim, hayattayım" diyerek gülümsedi. Bahçe işleri artık ağır geldiği için İzmir Karşıyaka'daki yeni evine taşındı. Her şey yoluna giriyor gibiydi. Ancak kaderin o en acımasız ve en şok edici senaryosu tam da o gün yazıldı. Kanseri yenişini kutladıktan sadece 10 gün sonra 30 Eylül 2018 sabahı Karşıyaka'daki o yeni evinde yatağında sessizce can verdi. Ölüm sebebi lenf kanseri değil, ani bir kalp kriziydi. Az önce amansız bir canavarı dize getiren o yorgun yürek, zaferinin tadını çıkaramadan duruvermişti. Daha da iç acıtanı neydi biliyor musunuz? Cenaze törenine kızı Elif, yeğenleri Ayça ve Ayçin İnci dışında sanat dünyasından neredeyse hiç kimse katılmadı. Koskoca Yeşilçam'dan sadece Müjdat Gezen bir çelenk göndermişti. Keşfettiği yıldızlar, elinden tuttuğu o dev isimler yoktu. Kemal İnci, arkasında onlarca film, binlerce hatıra ve keşfedilmesine ön ayak olduğu koskoca bir sinema tarihi bırakarak sessizce göç etti bu dünyadan. O, sinemanın parıldayan jönü değildi belki ama o parıltıyı var eden en büyük gizli kahramanlardan biriydi. Ruhun şad olsun büyük usta. Türk sineması seni asla unutmayacak. Sizler de Kemal İnci ile ilgili düşündüklerinizi, duygularınızı yorumlardan bildirebilirsiniz. Bir sonraki hikayede görüşene kadar esen kalın.